Robin Aisoman Song'un ölümden dönme deneyimleri, hayatta kalmanın, travmanın ve dönüşümün bir kanıtıdır. Savaşın dehşetiyle yüzleşmek zorunda kalan, bedeni yaralanmış ancak ruhu insan anlayışının ötesindeki alemlere geçen bir çocuğu hayal edin. Şiddetin kaosu içinde şekillenen bu deneyimler, onun hayat ve ölüm algısını derinden etkileyerek, ikisi arasındaki hassas sınırı ve ötesindeki esrarengiz dünyaları ortaya çıkardı. Çocukken, Rodezya Savaşı'nda aşırı şiddete maruz kalan Robin, parasempatik şok nedeniyle tetiklenen birçok ölümden dönme deneyimi yaşadı. Bu, aşırı travmaya karşı sinir sisteminin verdiği bir tepkiydi. Hikayesi, çözümlenmemiş travmaların nasıl fiziksel olarak tezahür ettiğini, onu ölümle yaşam arasında gidip geldiği anlara nasıl sürüklediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimler, travma ve iyileşme anlayışını derinden şekillendirdi ve beden ile zihnin nasıl birbirine bağlı olduğunu, gerçek iyileşmenin hem fiziksel hem de duygusal geçmişin izlerini kabul etmekten geçtiğini öğretti. Çocuklukta ölümle karşılaşmalar. Robin henüz 8 yaşındayken bir saldırı sırasında vuruldu ve kurşun başını sıyırıp geçti. Sonuçta ortaya çıkan kan kaybı onun ilk ölümden dönme deneyimine yol açtı. Öteki tarafa geçtiğinde yaşadığı dehşetten arınmış huzurlu bir alemle karşılaştı. Birkaç gün sonra hayatta kalmak için kaçmak zorunda kaldığı bir başka saldırı sırasında ağır travma ve yaralanma sebebiyle yere yığıldı ve ikinci bir ND'yi yaşadı. Bu deneyimler sinir sistemi üzerinde silinmez bir iz bırakarak onu stres altındayken değişmiş bilinç durumlarına daha duyarlı hale getirdi. Çözümlenmemiş travmanın yükü gençlik yıllarında Robin'in bedeni geçmişin ağırlığını taşımaya devam etti. İşlenmemiş travma yalnızca zihinde var olmaz. Sinir sistemine yerleşir ve savunmasız anlarda yüzeye çıkmak için bekler. Bu durum tamamen sıradan olması gereken bir anda kendini gösterdi. Sevgilisiyle yaptığı samimi bir konuşmada, güven ve bağ kurma hissi, bastırılmış anıları tetiklediğinde bedeni ölümcül bir tehlike altındaymış gibi tepki verdi. Birkaç dakika içinde bilinci kaymaya başladı ve geriye doğru düşerek bir başka ölümden dönme deneyimi yaşadı. Taş labirent ve kalbin peşinde Robin, rüya gibi. Ama aynı zamanda son derece gerçek bir boyutta buldu kendini. Etrafında İskoçya veya İrlanda'nın yemyeşil tepelerine benzeyen manzaralar vardı. Şaşkındı, sanki kendisinin bazı parçaları kaybolmuştu. Kimliği, duygusal merkezi ve hatta anılarının parçaları ondan uzaklaşmış gibi hissediyordu. Sanki paramparça olmuş ve kendi özünü arıyordu. Bilincinin dağılmış parçalarını yeniden bir araya getirmeye çalışıyordu. Çocukluk masumiyetinin çalındığını hissediyordu. Anıları kırılmış bir aynanın parçaları gibi etrafa saçılmıştı. Geçmişinden yüzler ve sesler gelip geçiyor. Hem tanıdık hem de ulaşılmaz hissediliyordu. Unutulmuş acının ağırlığı zihnine çöküyordu ve ne kadar derine inersem içinde ne kadar çok şeyin gömülü olduğunu fark ediyordu. Yukarıda antik bir taş labirentin devasa bir kuş bakışı görünümünü görebiliyordu. Bu labirentin içinde kalbinin, varlığının özü kaybolduğunu hissetti. Kalbiyle yeniden bağlantı kuramazsa tamamen yok olacağını biliyordu. Fiziksel dünyadaki bedeni zayıflarken ilahi bir dişil varlık ortaya çıktı. Ninni gibi bir sesle bu merhametli güç Robin'in ruhunun kaybolan parçalarını topladı, onu koruyucu bir kucaklamaya aldı. Yavaş yavaş bedenine geri döndü, bilinci ağır bir geçişle doluydu. Uyandığında felçliydi, bedeni ona yabancı ve ağır geliyordu. Erkek arkadaşı paniklemişti. 20 dakika boyunca bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Bir ambulans çağrıldı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Raft ve Altınbağ Robin daha önce hiç karşılaşmadığı bir alanda uyandı. Bir salın üzerinde yatıyor, sonsuz kozmosun içinde süzülen bir şekildeydi. Altından bir bağ, sakrumundan uzanarak onu dünyevi düzleme bağlıyordu. Bağ koparsa evrenin dokusuna dağılacak, sayısız parçacığa dönüşecekti. Etrafını gözlerken yaratılış ve çürüme ile şekil alan ve yok olan göksel cisimler gördü. Her şeyin sonsuz bir dansıydı. Bunun büyüklüğü ona hem hayranlık hem de derin bir önemsizlik hissi veriyordu. Ama tüm bu kozmik balenin içinde açıklanamaz bir bağ hissediyordu.
hem evrende bir nokta olduğunu hem de onun sonsuz ritminin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlıyordu. Güzellik büyüleyiciydi ama varoluşun ne kadar kırılgan olduğuna dair farkındalık da öyleydi. Sal, daha yakından incelendiğinde son derece düzenliydi. Bir hücre zarının karmaşık yapısına benziyordu. Bu farkındalık onu derinden etkiledi. Bir yandan tek bir hücrenin mikrokozmosunun içinde, diğer yandan sonsuz evrenin makrokozmosunun içindeydi. Tüm varoluşun birbirine bağlılığı onun gözleri önüne seriliyordu. Bu sırada sağlık görevlileri geldi ve onu hayata döndürdü. Oksijen vücuduna yeniden girdiğinde küçük ama sembolik bir rahatsızlık fark etti. Oksijen maskesinin kenarının gözüne baskı yapması. Değişen durumunda telepatik olarak görevliye fark etmesini rica etti. O an paramedik maskeyi nazikçe ayarladı. Bu küçük iyilik hareketi dünyalar arasında bir köprü kurdu ve ona insani bağların sıkıntı anlarında ne kadar derin bir etki yaratabileceğini hatırlattı. Uyanış ve çözülme tıbbi muayenelere rağmen onun nörolojik bozukluklarına net bir açıklama bulunamadı. O dönemde travma ile ilgili sinir sistemi işlev bozuklukları hakkındaki anlayış sınırlıydı. Doktorlar durumunu akademik stresle ilişkilendirip geçiştirdiler. Hiç kimse temel soruyu sormadı. Evde güvende miydi? Daha derin bir şeyler mi vardı? Geçmişini bastırarak ilerlemeye çalıştı ve normal bir yaşam sürmeye gayret etti. Her gün dersler ve sosyal etkileşimlerle kendini meşgul etmek, zorlayıcı anıları bir kenara itmek gibi nazik bir denge işiydi. Ama yüzeyin altında işlenmemiş travmanın ağırlığı vardı, geri dönmeye fırsat bekliyordu. Ama travma sonsuza kadar görmezden gelinemez. Üniversitede kötüye kullanım ve iyileşme üzerine daha açık fikirli bir toplulukla karşılaştığında anıları yeniden su yüzüne çıktı. Bir gün bir öğrenci sınıfta sunum yaparken aynı fizyolojik tepki onu bunaltmıştı. Kalbi çarpmaya, kulakları uğuldamaya, bedeni kaçmaya hazırlanıyordu. Ne olacağını bilerek etrafındaki herkese uyarı verdi. Sonra yeniden bilincini kaybetti. Süzülürken tüneli gördü. Sıcaklık ve huzurun tanıdık bir alanıydı. Bu sefer diğer tarafa doğru güçlü bir çekim hissediyordu, huzurun kucaklayışında kalma isteği vardı. Ama zayıfça bir arkadaşının sesini duyar gibi oldu. Ağlıyordu, geri dönmesi için sesleniyordu. Kuş seslerinin, birlikte yaptıkları yürüyüşlerin betimlemeleri onu dünyaya geri bağladı. Son şok ve dönüm noktası itfaiye görevlileri hızla geldi. Aralarından birisi ise intihar girişiminden sağ kurtulup paramedik olan bir arkadaşıydı. Ölümle yüzleşmesi ona, hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi daha iyi anlaması konusunda derin bir empati kazandırmıştı. Robin üzerinde çalışırken elleri sabırlı, sesi sakin ve belki de en çok o anın kırılgan doğasını anladığı için sakinleşmişti. Bir zamanlar aldığı yardımı şimdi başkalarına uzatıyordu, Robin'in güvende hissetmesini sağlıyordu. Bir kez kurtarılan o deneyimi işine taşımış ve başkalarını kurtarmak için bir misyon edinmişti. Karşılaştığı her hasta, geçmişinin bir yansımasıydı. Ve Robin'le birlikte sessiz bir anlayışla onu yeniden güvende hissettirmek için ne yapması gerektiğini içgüdüsel olarak biliyordu. Ölümle karşılaştığı o an, korku ve acıya duyduğu hassasiyeti artırmış, tıbbi protokolden daha fazlasını vermesini sağlamıştı. Robin'e nazik bir tonla konuşuyor, etrafındaki kaos içinde ona güven ve güvenlik sağlıyordu. Robin, çevresindeki her şeyden neredeyse habersiz bir şekilde, onun orada olduğundan derin bir rahatlık hissediyordu. Tıbbi prosedürler başladığında "clear" kelimelerini duydu ve bir şok hissetti. Defibrilatörün elektriksel darbesi acı verici değil, muazzam bir masaj gibi hissetmişti. Bir yaşam enerjisinin nabzıydı. Tünelin derin huzuru ya da daha önce deneyimlediği ilahi dişi kucaklayışı kadar eterik değildi. Bu duygu kesinlikle fizikseldi. Onu yerleştiriyor, bedeninin varlığını ve yaşamla olan umutsuz mücadelesini hatırlatıyordu. Onu bedene daha da yaklaştırıyordu ama hala dünyalar arası bir yerlerde kalıyordu. Yine clear. Bir darbe, bedensel dünyaya doğru başka bir çekiş. Üçüncü denemede tamamen bedene geri döndü. Sonrası hem açıklayıcı hem de huzursuz ediciydi. Değişmiş durumunda çocukluk travmalarına dair bastırılmış anılarını dile getirmeye başlamıştı. Öylesine ham ve şok ediciydi ki bunları duyanlar ona geri anlatmaya cesaret edememişti. Netliğini kazandığında dile getirebileceği tek şey bir talep oldu. Beni bağlamayın.
Paramedikler onun ani karşı duruşundan şaşkın bir şekilde isteğini yerine getirdiler. İyileşme yolu. Bu son deneyim, değişim için bir katalizör haline geldi. Artık geçmişini bastıramazdı. Kaynak arayarak iyileşme yolculuğuna çıktı, hayatını yönlendiren travmaları çözmeye başladı. İlahi dişiyle, yaratılışın salı ve varoluşun derin bağlanabilirliğiyle yaşadığı deneyimler ona yeni bir güç verdi. Aldığı en büyük hediyelerden biri ilk NDE'sinde hayatına geri dönen kırsal bir Afrikalı kadından ona miras kalan bir yetenekti. Her insandaki benzersiz şarkıyı duyabilme gücü. Başkalarına da bu yeteneği geri vermeyi öğrendi. Onları kendilerine geri şarkı söyleyerek bütünlüğe doğru rehberlik etti. Mesaj Robin, hikayesini gösteriş için değil, dayanışma amacıyla paylaşıyor. Travma hayatta kalanlarının yalnız olmadığını ve iyileşmenin mümkün olduğunu bilmelerini istiyor. Her direnç eylemi, güçlerini geri alma ve hikayelerini yeniden yazma yolunda bir adımdır. Onun hikayesi, umudun bir ışığı olarak hizmet etsin, karanlıkta bile ışığın var olduğunu hatırlatan bir işaret. Başkalarına kendi gerçeğini söylemeye, destek aramaya ve zorlukların üstesinden gelmek için kendi güçlerine güvenmeye teşvik ediyor. Yaşamış olanların, yalnız olmadıklarını, iyileşmenin mümkün olduğunu ve her direnç anının onları güçlerini geri kazanmaya yaklaştırdığını bilerek rahatlık bulmalarını umuyor. Onun hikayesi, umudun bir ışığı olarak hizmet etsin. Karanlıkta bile ışığın var olduğunu hatırlatan bir işaret. Travma hayatta kalanlarının sinir sistemlerinin tepkilerinin, titreme, disosyasyon veya kapanma doğal olduğunu anlamalarını istiyor. İyileşme mümkündür ve varoluşun geniş dokusunda bizler bağlıyız, birbirimize bağlıyız ve asla gerçekten yalnız değiliz. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.